Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar uluslararası iş bölümünde bir konu var iktisatta. Bu konuyu çalışacağız. Aslında 1970'ten beri globalleşen bir dünyada yaşıyoruz. Fakat bu uluslararası iş bölümü hakkında yeterince konuşmuyoruz. Yeterince de gündem olmuyor. Ben bunu bugün ulus devletler üzerinden anlatacağım. Aslında bu konu teorik olarak da çok zengin bir konu. Çalışması çok zevkli bir konu ama bugün özellikle ulus devletler üzerinde anlatacağım ki iyi bir giriş olsun. Bu konuda çalışan çok başarılı arkadaşlar, akademisyenler de vardır. Aslında bugün burada konuştuğumuz şey üretim yapısının uluslararasılaşması. Yani biliyorsunuz iktisadın önemli bölümü üretimdir ve bunun uluslararasılaşması demek bugün konuştuğumuz konu. Üretim zinciri, bütün dünyada bir üretim zinciri var. Bu farklı farklı merkezlere kaydırılıyor. Hocam ne diyorsun? Dediğim şey şu. Hemen Türkiye'den örnek verelim. Bakın 1970'lerde Türkiye'de tekstilin patlaması, ortaya çıkması. Daha sonra Türkiye'deki iş gücünün niteliğinin artmasıyla 1990'ların sonundan itibaren, hatta başından itibaren 93'te Sabancı'nın o Toyota'ya getirmesi, arkasından işte Ford'un gelmesi gibi arka arka olan şeyler 1990'ların sonundan ve 2000'li yılların onuna kadar da Türkiye'de otomotiv sanayinin hızla büyümesi. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük ihracat kalemlerinden bir tanesi otomotiv, hatta birincisi otomotiv. Aslında bugün biz bu konuyu çalışacağız. Üretimin uluslararasılaşması, uluslararası iş bölümü. Neden bahsediyorum arkadaşlar? Çin'den, Hindistan'dan ve Türk ekonomisinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar hemen konuya girin. Arkadaşlar Çin ekonomisini düşük işçilik maliyetleri üzerine kurmuştu. Düşük işçilik maliyetleri üzerinden inşa edilen bir model. Bu model çok da başarılı oldu. Çin ekonomisi modeli buydu. Ama şu anda bir sorun var. Çin ekonomisi reel ücretler eskisi kadar düşük değil. Peki yeni Çinler neresi olacak? Yeni Çin neresi olacak? Reel ücretlerin Çin kadar düşük olduğu yeni ülkeler ortaya çıktı mı? Peki bu ülkeler dünyada üretici olma konusunda Çin'le rekabet edilebilecek mi? Kim bu bahsettiğim ülkeler? Bakın birincisi Vietnam var. Pek konuşmadığımız. 100 milyon nüfuslu bir ülke. Hindistan var. Tam Çin olmaya uygun. Pakistan var. Bangladeş var. Bunlar Çin'in hemen yanındaki coğrafyada olan ülkeler. Bir de Çin'den uzaktaki ülkeler var. Mesela Meksika. Amerikan pazarına çok yakın. Türkiye ve Mısır gibi farklı coğrafyalarda ülkeler var. Yani birebir mutlaka Çin kadar büyük olacak değil. Ama yeni üretim merkezleri olma yolunda. Avrupa Birliği'nin içinde bile Polonya diye yeni bir üretici ülkenin varlığından bahsetmek de mümkün. Burada bahsettiğim benim orta teknoloji, düşük teknolojiyle yüksek miktarda üretim yapan şeyler. Ya neden bahsediyoruz? Şundan bahsediyoruz arkadaşlar. 1990'larda hatırlıyorsunuz değil mi? Bizim hepimizi Çin malıyla doldu evlerimiz. Yani bilerek isteyerek aldık. Çünkü elektronik normalde çok pahalıydı. Ama Çin'den gelen elektronik ürünler ucuzdu ve hepimiz aldık bunlardan. Ne oldu? Bu Çin'in ucuz üretimi dünya insanlığının refahını arttırdı. Yani hayat kalitemiz arttı. Başlangıçta kilitten başladı. Bu iş kale kilitlerine Çin kilitleri geliyordu. Derken işte mutfak robotlarından tut her şeyi, bir sürü şey aldık Çin ürünü. Bunlardan bahsediyoruz. Bu işlerin nasıl olduğundan bahsediyoruz. Arkadaşlar şimdi dünya üretim piyasalarında onlarca yıldır bir dip dalga var. Çin'in yerine geçebilecek ülkeler dip dalgası. Bu ne zaman hızlandı? Trump 2016'da geldi ve Çin'in yerine geçebilecek yeni üretim ülkeleri süreci kristalize oldu, hızlandı. Bugün ülkemize gelen göçmenlerin artması bile bu konuyla ilgili olarak değerlendirilebilir. Çünkü Türkiye eğer bir üretim ülkesi olacaksa, orta teknoloji bir üretim ülkesi olacaksa vasıfsız iş gücünün Türkiye'ye gelmesini sermaye, hem Türkiye'deki sermaye hem de uluslararası sermaye destekliyor olabilir. Şimdi burada Trump'a geri dönelim. Trump'ın Çin'e karşı başlattığı ekonomik savaş dünya ekonomisini değiştirdi. Trump Çin'e karşı ekonomik savaş başlattı. Trump gitti ama politika devam ediyor. Biden geldiğinde dedi ki ben Trump politikasını uygulamayacağım falan, tersi yapacağım gibi konuştu ama direkt olarak şu anda Biden hükümeti Çin'e Trump politikalarını uyguluyor. Hatta uluslararası sermaye çevreleri ve Amerikan sermaye çevreleri dediler ki Biden'a, ya Çin'le konuş da eski güzel ticarete dönelim, ama Amerikan devleti Çin'e karşı ticaret kısıtlamalarına devam ediyor şu anda. Yani Biden da Trump politikalarına devam ediyor. Amerika Çin dışında yeni üretim merkezlerinin ortaya çıkmasını istiyor. Amerikan karşıtı güçler ise yeni üretim ülkeleri etkilemeye çalışıyorlar. Kendi yanlarına almaya çalışıyorlar. Aslında arkadaşlar bu sürecin sonunda şu anda çok dikkat etmediğimiz bir bölge var. Kıta var. Geniş toprakları ve doğal kaynaklarla Afrika'da Çin'den sonraki üretim üssü olabilir ve bu konuda şu andan itibaren Çin'le ABD aslında kendi aralarında ne yapmaya başladılar? Çekişmeye başladılar. Bakın dediğim gibi uluslararası iş bölümü konusu teorik arka planı olan, Marksist literatürden de yararlanarak çalışabilecek çok zevkli bir konu. Bugün biz bilerek ülkeler üzerinden gidiyoruz, ulus devletler üzerinden gidiyoruz ki konu biraz daha anlaşılır olsun, çok fazla teorik kalmayalım diye. Yoksa bu konunun güzel bir arka planı vardır, teorik arka planı vardır. Konuyu da çok iyi bilen insan. Şimdi arkadaşlar Çin fabrikalarını tekrar açmaya başladı. İşe dönmeye başladı. Fakat dünya eski dünya değil. Çin son 40 yıldan beri dünyanın ekonomik sevgilisi diyeyim ben. Yani dünya Çin'i ekonomik yönden çok sevdi. Fakat bu işler değişmeye başladı. Çin'in hikayesi nasıl başlamıştı? Çok kısa anlatayım. Çin'in hikayesi nasıl başlamıştı? 1970'lerde Çin'de ülkenin ekonomik politikası komünizmden kapitalizme döndü. Bakın sadece ekonomik politika. Hala siyasette Komünist Parti'nin tekeli devam ediyor. Komünist Parti'nin otoriter ve totaliter uygulamaları devam ediyor. Fakat ekonomide rotasını komünizmden kapitalizme çevirdi. Ve biliyorsunuz üretim bölgeleri oluşturdu. Üretkenliği ve verimliliği üst düzeye çıkaracak
üretim bölgeleri. Bu üretim bölgelerinde neler vardı? Devasa limanlar vardı. Altyapı vardı. Fabrikaların kullanabileceği ekonomik bölgeler ortaya çıktı. Guangdong bölgesini biliyorsunuz. Çin fabrikaların üretiminin çok rahat yapılabileceği, her türlü altyapıya sahip ekonomik bölgeler kurup bunu dış ticarete açmaya başlayınca Çin'de ekonomi patlamaya başladı. Çünkü Çin'de ucuz iş gücü var, ucuz enerji var. Bir de organize olmuş ekonomik bölgeler var ve bunlar da dış ticarete açılınca Çin ekonomisi patladı. 1980'lerde 500'den fazla şirket ürünlerini Çin'de üretmeye başladı. Bunlar büyük şirketler arkadaşlar. Şimdi bakın, dünyada sermayenin %1'i dünya ticaretinin %50'sinden fazlasına sahip. Yani diyelim ki 1 milyon şirket var, atıyorum. Bunun %1'i dünya ticaretinin %50'sine sahip. Yani büyük şirketler Çin'de üretim yapmaya başladı. Çünkü Çin'de benzer kalitede bir ürünü batıdan çok daha fazla, çok daha düşük fiyata üretebiliyordun. Evet, batıda ürettiğin bir ürünü benzer bir kalitede Çin'de çok daha ucuz üretebiliyordun. Bunun nedeni Çinli işçinin aldığı son derece düşük ücretlerdi. Bunu hepimiz de biliyoruz zaten arkadaşlar, değil mi? Çin'de üretim çok ucuzdu. Çünkü Çinli işçi son derece düşük ücret alıyordu. Bunun dışında enerji ucuzdu. İhracat verimliydi. Arkadaşlar bir de şu ortaya çıktı. Senin rakibin şirket. Sen bir şirketsin, senin rakibin şirket Çin'de üretim yapıyorsa sen de Çin'de üretim yapmak zorundasın. Çünkü rekabet edemiyorsun fiyat konusunda bir süre sonra. Adam çok ucuza üretmeye başlıyor. Öyle bir noktaya geldik arkadaşlar. 2010 yılına gelindiğinde dünya gezegenindeki tüm ürünlerin 1/3'ü Çin'de üretiliyordu. 50 yıl içinde, 1970'lerden 2010'lara gelindiğinde, 40-50 yıl içinde Çin kendini yoksul bir çiftçi ulustan ABD'nin arkasına dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline getirdi. Fakat 2010 yılından itibaren bazı garip şeyler olmaya başladı arkadaşlar. Nedir bu garip şeyler? Bakın, soruyu soruyorum. Çin gibi ekonomisinin düşük işçilik üzerine kuran bir ülke bir anda zengin olursa ne olur? Evet, soru bu. 1990'da Çinli bir işçinin yıllık ortalama maaşı, ABD doları olarak söylüyorum, 150 ABD doları. 1990'da Çinli bir işçinin yıllık ortalama maaşı 150 dolar. 2005 yılında 2800 dolar oldu. 2015 yılında 8900 oldu. Bu yıl ise arkadaşlar ortalama bir Çinli işçi 13.500 dolar kazanacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Son 30 yılda işçi maliyeti anlamında %8500 zam gelmiş. Yani işçilik maliyetleri %8500 artmış. Artık bunun anlamı Çin'de ürün üretmek pahalı. Şirketler Çin'de üretim yaptığı için eskisi gibi indirimli ürün satamıyorlar. Ve biz 2016'dan itibaren Çin imalatına bir düşüş yaşamaya başladık. Çin tarihinde ilk defa üretim %2 düştü. Hele ABD 2016 Trump geldikten sonra Çin'den yaptığı ithalata tarifeler uygulamaya başlayınca daha da düştü. ABD'nin Çin'den yaptığı ithalat %7 miktarda düştü ve şirketler başka yollar aramaya başladılar. Burada bir problem daha ortaya çıktı arkadaşlar. Çin ile Batı dünyası arasında gizlilik endişeleri ortaya çıktı. Yani ülkeler teknoloji sektörünü tamamen Çin'e teslim etmemeye çalıştılar. Artık Çin'den çıkmaya çalışıyorlar. Bütün teknolojiyi Çin'e bırakmak istemiyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler aktif olarak Çin'in teknolojisini ülkelerinden çıkartmaya çalışıyorlar. Ve kendi işletmelerine aynı ürünleri üretmek için teşvik etmeye çalışıyorlar. Son bir olay oldu arkadaşlar. Çin Amerika'da bir telekom ihalesi kazandı. Çin şirketleri Amerika'da çok büyük bir telekom ihalesi kazandı. Fakat son anda Amerikan devleti, Adalet Bakanlığı devreye girerek bu ihaleyi iptal etti. Sebebi de güvenlik. Güvenlik risklerini söyledi. Dedi ki bu teknoloji Çin'in elinde olursa, Çinli şirketlerinin olursa bu bir güvenlik problemi yaratır dedi. Evet. Şimdi şu anda arkadaşlar Çin 10 yıllık yavaşlamasına rağmen hala dünyanın en büyük üreticisi. Fakat biliyorsunuz salgın hastalık çıktı ve Çin'de imalat sektörü kapandı. Çin'de imalat sektörü kapanınca dünya bir şeyin farkına başladı. Dünya şunun farkına vardı. Bütün dünya her şey konusunda Çin'e fazla güvenmiş. Ve bütün dünyanın bir B planı, yedek planının olmadığı ortaya çıktı. Mesela Çin aynı zamanda önemli bir tıbbi ekipman üreticisi. Ventilatör, eldiven, değil mi? Bunlar hep Çin'den geliyordu. Ama Çin bunları üretmemeye ya da dünyaya verememeye başlayınca dünyada bunların da krizi ortaya çıktı. Hatta Amerika'da FDA 100 tane ilacın kıtlık seviyesine geldiğini söyledi. Yani dedi ki FDA, biz 100 tane ilacı hastalara veremiyoruz. Başka çok önemli bir şey daha oldu. Bütün dünyada KOBİ'ler, küçük şirketler aniden kayaya tosladılar. Çünkü Çin'den mal alıp ticaret yapıyorlardı. Fakat Çin'e verdikleri siparişler 2 aylık, 3 aylık gecikmelerle gelmeye başladı. Ve biraz önce saydığım Çin'in pahalı üretmeye başlamasının dışında Amerika ile ticaret savaşı derken bu son salgın meselesi her şeyin üzerine tuz bıraktı ve son damla oldu bu. Dediler ki dünya şunu farkına vardı. Biz Çin'e fazlasıyla güvenmişiz, fazlasıyla kendimizi teslim etmişiz. Ve bütün yumurtaları aynı sepete koymuşuz dediler. Kim? İlk başta Japonya. Japonya kendi şirketlerinin Çin'den üretimlerini çekmesi karşılığında kendi şirketlerine 2 milyar dolarlık bir teşvik planı açıkladı. Ve 2600'den fazla Japon şirketi imalatlarının en azından bir kısmını Çin'den taşımaya başladılar. Nereye taşıyorlar biliyor musunuz? Çok ilginç. En yakın olan yerlerden biri. Vietnam'a mesela. Vietnam. Arkadaşlar Vietnam bu son ekonomik hatağından önce yaklaşık 100 milyon nüfusuyla aşırı yoksulluk yaşayan bir ülkeydi. Yani şirketler yavaş yavaş Çin'den Vietnam'a taşınmadan önce gayri safi kişi başına düşen gayri safi milli hasıla 390 dolar. Yani kişi başına düşen milli gelir 390 dolar. Fakat 2000'li yılların başından itibaren Çin fazla zenginleşmeye başlayınca bazı şirketler üretimlerini
Vietnam'a kaydırmaya başladılar. Kim bunlar? Vietnam'a gidenler ilk başta Nike gitti. Giyim şirketi. Vietnam'da fabrikalar kurdu ve Çin'e kıyasla daha ucuz üretmeye başladı. Tabii Nike gidince aynı sektörden diğer firmalar da bunu takip etti. Şu anda Vietnam kısa sürede arkadaşlar kişi başı düşen milli gelirini 300 dolardan 3000 dolara, hani yuvarlak söylüyorum o kadar kalsın diye, 10 kat geliştirdi. Ve şu anda orta gelirli bir ülke haline geldi. Ve bunu sadece arkadaşlar 2000-2020 arasında yaptı. 20 yılda yaptı bunu. 2000'de Vietnam'da kişi başına düşen milli gelir 300 dolar, şu anda 3000 dolar. Bu tarihin en büyük büyümelerinden biri. 10 kat büyüdüler. Ve bu şekilde devam ederse Vietnam İran gibi ülkelerin ekonomisini aşacak. Singapur'u aşacak. Arkadaşlar bir ülke daha var. Yani aslında o küçük bir yer. Hong Kong. Hong Kong'da Çin'den kaçıştan yararlanan bir bölge diyelim. Gerçi uzun vadede Çin'e devre olacak ama orada siyasi problemler var. Arkadaşlar çok ilginç bir şey daha oldu. Beklenen bir şey aslında. Çin'den kaçıştan en çok yararlanan ülkelerden bir tanesi Meksika. Amerikan pazarına yakınlığı sebebiyle Amerika'daki büyük şirketlerin %70'i yeni üretimcisi olarak Meksika'yı seçiyorlar ve gene şirketlerin %70'i Çin'den Amerika'ya taşınmaya başladılar. 2017 rakamına göre arkadaşlar Meksika'nın ABD ihracatı 320 milyar dolara ulaştı. Hala Çin'e göre Meksika tabii ki çok uzakta. Ancak her geçen gün zemin kazanıyor. Şimdi başka büyük ülkeye gelmek istiyorum, Hindistan. Çin'den kaçan şirketlerin gidebileceği bir adrese Hindistan. Hindistan'ın da nüfusu çok yüksek bir nüfusu var. Yaklaşık hemen hemen aynı 1,3 milyar nüfusu var Hindistan'ın. Hindistan'la ilgili önemli bir şey var yalnız. Hindistan hala bir tarım ülkesi ve hala çok fakir. Ve büyük bir problemi var Çin'e göre. Biliyorsunuz Çin ne yapmıştı? Bütün ülkeyi değil ama belli bölgelere çok nefis altyapılar kurmuştu. Yabancı şirketler gelsin diye. Limanlar, yollar, enerji güvenliği bunları sağlamıştı ve bir de ucuz işçilik vermişti. Hindistan'da bu altyapı yok arkadaşlar. Hindistan Çin olabilir mi? Bunu konuşuyoruz. Olur olmaz. Bunları değerlendireceğiz. Hindistan'ın altyapısı zayıf. Ve insanların büyük bölümü hala tarımda çalışıyor. Bu ne demek? Vasıfsız işçilik de yoğun demek. Arkadaşlar Çin'den kaçıştan yararlanan ülkelerden bir tanesi de bu Hindistan oldu. 2000 yılında Hindistan'da kişi başı milli gelir 500 dolarda, 2020'de 2000 dolara çıktı. Yani Vietnam 10 kat büyüdü, Hindistan'a 4 kat büyüdü. Bu ekonomik büyüme sayesinde arkadaşlar özellikle son 10 yılda 300 milyondan fazla Hindistanlı yoksulluk sınırından kurtuldu. Vietnam'la Hindistan arasında ne fark var? Vietnam imalatla büyüdü arkadaşlar. Hindistan ise imalatla büyümedi. Bankacılıkla büyüdü. Perakendeyle büyüdü ve Hindistan'ın bir özelliği var. Bilgi teknolojileri konusunda Hindistan atılım yaptı. Hindistan farklı bir ülke. Bazı bölgesine diyor ki, büyük bir bölge, mesela Konya kadar bölge, Balıkesir kadar bölge, diyor ki burası tarım bölgesi. İyi güzel. Tarım bölgesi dediği yere arkadaşlar üniversite açmıyor. Hatta lise bile açmıyor. Herkes burada tarımcı olacak. Kabaca anlatıyorum tabii. Ama bazı şehre diyor ki, mesela Kocaeli bir yer diyelim Türkiye'de, ve onlar da kendilerine bir şehir seçiyorlar. Diyorlar ki bu şehir yazılımcı şehri olacak. Bu şehirde en iyi yazılım üniversitelerine, en iyi yazılım şirketlerine, en iyi yazılım eğitim kurumlarını kuruyor ve yazılımcı yetiştiriyor. Tabii demokrasiye aykırı bir şey bu ama sermaye demokrasiyi çok umursamıyor tabii, biliyorsunuz. Dolayısıyla Hindistan'da bilgi teknolojisine dayalı bir büyüme de var. Hindistan cep telefonuna dayalı bir büyüme yaptı. Bilgi teknolojileri dedim ya. Bu da doğru bir strateji. Çünkü Hindistan'ın 1 milyar 300 milyon nüfusu var. Hindistan'ın cep telefonu üretimi aslında yeni. 2014 yılında Hindistan yılda 10 milyon cep telefonu üretiyordu. 5 yıllık bir çalışma sonucunda Hindistan şu anda yılda 150 milyon adet cep telefonu üretiyor. Şu anda dünyanın en büyük ikinci cep telefonu üreticisi Hindistan. Ama tabii sadece cep telefonu olmuyor. Cep telefonu üretimindeki büyük artışa rağmen Hindistan'ın altyapısı yeni Çin olabilmesi için yeterli değil arkadaşlar. Hindistan'a Apple gibi şirketler büyük yatırım yapıyorlar. iPhone'un neredeyse kendisinin yani tamamen iPhone'a bırakılmış gibi bir şehir var. iPhone burada, Apple büyük yatırımlar yapıyor bu şehirde. Tabii Hindistan'ın imalat sektöründe atılım yaparsa yeni Çin olma konusunda yolu açık. Neden açık? Çünkü Hindistan'da işçilik çok ucuz. Hindistan'ın sahip olduğu en büyük avantaj, Hindistan'da çok büyük bir genç iş gücü var ve son derece düşük maliyette çalışılıyor. Hintli bir imalat işçisi günde yaklaşık 5 dolar kazanıyor. Şu anda Çinli imalatçısı 28 dolar kazanıyor. Yani 6 kat fark var arada. Kabaca. Bu yüzden Hindistan'ın bir şansı var. Eğer Hindistan altyapı sorunlarına başa çıkarsa Hindistan Amerika ve Çin'in ardından dünyadaki 3. büyük ekonomi olabilir. Tabii Çin hemen yerini vazgeçmek istemiyor. Hala dünyanın en büyük üretici ülkesi. Bu da Hindistan'ın hızına bakarsak en az 20 yıl daha Çin dünyanın en büyük üreticisi olmaya devam edecek. Yani dünyanın yeni Çinleri olması beklenen yerler Vietnam, Meksika ve Hindistan. Peki Vietnam, Meksika ve Hindistan'dan sonra neresi olabilir? Burada olabilecek Vietnam, Meksika ve Hindistan'dan sonra arkadaşlar çok büyük bir kıta var biliyorsunuz ve bu kıta hep gözden kaçırılmış durumda, Afrika. Afrika kıtası üzerine şu anda ABD ve Çin arasında çok büyük bir rekabet başladı bile. Afrika'nın hikayesini başka bir zaman anlatırız fakat hem Çin hem de ABD Afrika'ya girmek konusunda Türkiye'yi
Siz deyin kullanmak, ben diyeyim işbirliği. Yani Türkiye ile beraber işbirliği de yapmak istiyor. Çünkü Türkiye'nin o coğrafyada belli bir ağırlığı var. Hem geçmişten gelen tarihsel bağlar var, hem coğrafi yakınlık bakımından bağlar var. Arkadaşlar benim konuşacaklarım bu kadardı. Sizden isteğim benim, yorumlarımızı zenginleştirelim. Yani birisi uluslararası iş bölümüyle ilgili bu videoyu izlediğinde alttaki yorumlardan da yararlanabilsin. Nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar ben size çeşitli sorular sordum. Size sormak istediklerinizi yorumlara yazarsanız memnun olurum. Mesela sizce dünyanın bir sonraki üretim süper gücü kim olacak? Çin bir düşüş yaşayacak mı? Yoksa Çin toparlayıp üretim süper gücü olabilecek mi? Hindistan Çin'i geçebilir mi? Gene en başta konuyu açtığım dünyadaki ekonomik sistem ve uluslararası üretim sistemi, dünyadaki uluslararası iş bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'ye bunun etkileri neler olabilir? Lütfen bu yorumları yazın. Videoyu beğendiyseniz kanalımda buna benzer videolar bulabilirsiniz. Abone ol ve beğen butonlarına dokunabilirsiniz. Eğer şu anda videoyu beğendiyseniz bir sonraki videoma tıklayın ve birkaç saniye sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Olabildiğince kadar cevap vereceğim. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar.